Acaba gerçekte ne kadar zenginsin? Ya da sahip olduğun imkanlarla bugünkü varlığını orta vadede 5 yıl, 10 yıl sonra nereye taşıyabilirsin? Eğer bütçemizi doğru yönetebilirsek 5 ila 10 yıl gibi zaman dilimlerinde ne kadar zengin olabiliriz veya varlığımızı nereye taşıyabiliriz? Bugün ne kadar zenginiz buna bakacağız. Bütçe yönetimiyle de varlığımızı nerelere taşıyabileceğimize göz atacağız. Yani aslında bugün yapacağımız şey şu an içinde olduğumuz durumun bir fotoğrafını çekmek ve 6 ay sonra da bu fotoğrafta meydana gelen değişimleri gözlemlemek olacak. Çünkü sadece yatırım yapmak istiyorum, zengin olmak istiyorum, gelir elde etmek istiyorum gibi söylemler bizi bir yere taşımıyor. İçinde olduğumuz imkanları doğru yöneterek bir varlığa, bir servete sahip olabilir miyiz sorusuna cevap aramamız gerekir. Net değer denilen şey aslında bugün sahip olduğunuz tüm varlıkları bugünkü paraya indirgeyerek ve yine üzerinizdeki tüm yüklerden kurtulduğunuzda elinizde kalan şeyi ifade eder. Yani sahip olduğunuz hisse senedi, kıymetli evrak, daire, araç, araba, döviz, altın ne varsa hepsini sattınız ve bir değer ortaya çıktı. Sonra kredi kartlarınız, kredileriniz, ödemeniz gereken borçlar bunların tamamını ödediniz ve ortada kalan şey sizin net değerinizdir. Ya da bunu biraz daha muhasebeleştirerek anlatalım. Bunu yapabilmek için bir T çiziyoruz. Bu T'nin sol tarafına varlıklarımızı kalem kalem değerleriyle yazıyoruz. Sağ tarafına ise borçlarımızı kalem kalem yazıyoruz. En aşağıda ikisini birbirinden çıkardığımızda biz bugün ne kadar zengin olduğumuzu veya nasıl bir net değere sahip olduğumuzu görebiliriz. Sol tarafa yazacağımız şey bir konuta sahipsek fiyatı, bir araca sahipsek fiyatı, dövizimiz varsa bu, mevduatımız varsa bu, ne varsa bugün nakite dönüştürülebilir ne varsa hepsini yazıyoruz. Hiçbirini atlamadan bir alacağımız varsa bunu da yazıyoruz. Sağ tarafına ise kredi kartı borçları, gelecekte ödeyeceğimiz taksitlerin hepsi kapatıldığı zaman ne kadar bir bedele kapatılıyor. Bir ev borcumuz varsa o, araç borcumuz varsa bu, elden aldığımız borçlar varsa bu tamamını yazıyoruz. Yalnız burada biraz realist davranmamız gerekir. Biz genelde varlıklarımızı yukarıda görür, borçlarımızı ise aşağıda görürüz. 5 milyonluk bir konutumuz varsa gerçekten 5 milyon ediyorsa 5 milyon olarak yazalım. Burada şöyle bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Mesela konut yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcımız yeni almak istediği evin değeri 10 milyon ve bu evi satın almak istediğini söylüyor. Tabii bunun nasıl ödeyeceğini konuştuğumuzda şu anda hali hazırdaki evinin 7,5-8 milyon ettiğini, 2-2,5 milyon da kredi kullanacağını ve bu şekilde bu evi satın alabileceğini ifade etti. Tabii yaptığımız araştırmalar evi satın alma dönemine geldiğinde baktık ki 7,5-8 milyon diye bahsettiği evimiz aslında 6 milyon civarlarında ediyor. Hatta evin üzerinde bir ipotek, ödenmesi, kapatılması gereken bir bedel var. Tapu harçları, masraflar vesaire derken 5,5 milyon gibi bir bütçeyle karşılaştık. Bankadan kullandığı krediyi de işin içine kattığımızda bizim 2-2,5 milyon açığımız kalıyor. Bunu telafi ederek bu konutu alma yoluna gittiğimizde de bu aracı satabileceğini ancak o zaman fark etti. Aslında o güne kadar hem bir evi vardı hem de bir arabası vardı. Algıda bunu çok yukarılara oturtmuş. Üzerindeki ipoteği, devam etmekte olan ödemelerini hepsini hesap dışı bırakmıştı. Bu şekilde yaptığımız hesaplarla net değere ulaşmamız mümkün olmuyor. Tabii net değer sadece bir sefer yapılıp bırakılacak bir mesele değil. Her 6 ayda bir, belki daha kısa dönemlerde bunu tekrarlamak gerekir. Çünkü bugün sahip olduğunuz varlık 6 ay sonra aynı değerde olmayacağı gibi bugün hiç borcunuz yokmuş gibi gözükür ancak 3 ay sonra yeni bir borçla karşılaşabilirsiniz. Veya yeni bir vergi, yeni bir ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla belli dönemlerde bunu yapıp ne kadar varlığa sahip olduğunuzu belli periyotlarla ortaya koymanız lazım. Peki bunu niye yapıyoruz? Bunu yapış nedenlerimizden bir tanesi de bu varlığın artıp artmadığını gözlemlemek. Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Bu varlığı arttırmaya çalışıyoruz. Bu varlığı nasıl arttırabiliriz? Aslında cevabı çok basit. Sahip olduğumuz imkanlarla içinde olduğumuz bütçeyi doğru yöneterek bu varlığımızı sürekli arttırabiliriz. Tabii bütçe yönetimi dediğimizde ilk akla gelen şey kemerleri sıkmak, harcama yapmamak, tamamını tasarruf etmek. Hayır, bu bir bütçe yönetimi değil. Bütçe yönetimi neyin nereye ne kadar harcadığımızı bilmek, bilinçli ve dengeli harcama yapmayı öğrenmek demektir. Eğer bunu öğrenirsek artık bütçemizle mutlaka net değerimizi sürekli arttırdığımızı göreceğiz. Bugün birçok yerde bütçe yapma yöntemleriyle ilgili farklı şeyler göreceksiniz. İzleyebilirsiniz. Bugün sosyal medyayı karıştırdığınızda şunu yaparsan zengin olacaksın, şu kadar zamanda şöyle bir servete sahip olursun, bunu yaparsan
yaparsam bu kaçınılmaz olur gibi birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Biz burada reel, somut, gerçekçi, yapılabilir bir şeyden bahsedeceğiz. Bir hayal satmayacağız. Yapılamaz, ulaşılamaz hedefler kesinlikle koymayacağız. Tabii burada şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Eğer biz elde ettiğimiz aylık gelirimizle ay sonunu ancak getirebiliyorsak, kardeşim ben ay sonunu zor getiriyorum, nasıl birikim yapacağım, nasıl tasarruf edeceğim, bu bütçeyi nasıl yönetip bir servete sahip olacağım diye soruyorsanız çok haklısınız. Maalesef bugünkü şartlarda hem rutin hayat şartlarına ayak uydurmak hem de tasarruf yapabilmek bir hayli zor. O zaman ilk başta şuna bakacağız. Biz bir artık değer oluşturabiliyor muyuz? Çünkü birikim yapacak herhangi bir kaynağımız yoksa bir servetten ya da net değerimizi arttırmaktan bahsetmek anlamsız olacak. O zaman önce bir artık değer oluşturmaya bakacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle düşünün. Siz bir ustasınız, herhangi bir alanda bir yeteneğiniz, beceriniz var ve aylık belli oranda para kazanıyorsunuz ve bu parayı da çeşitli ihtiyaçlarınıza harcıyorsunuz. Ancak ay sonu geldiğinde geriye kalan hiçbir şey olmuyor. Peki biz artık değeri nasıl oluşturacağız? Elinizde satabildiğiniz bir zamanınız var ve bir beceriniz var. Gelir kaynağınızı artırabilecek yol ve yöntemler bulmalısınız. Başka türlü bir servetten ya da bir yatırımdan ya da bugünkü net değerimizi arttırmaktan bahsetmek anlamsız olacak. O zaman haftada eğer 40 saat çalışıyorsak, akşamları, hafta sonları bu yeteneğimizi, becerimizi, mesleğimizi belki haftada 4 saat, 5 saat, belki 10 saat ilave yaparak belli bir dönem biraz fazla çalışarak o saat dilimlerinde kazandığımızı sadece yatırıma ayırmalıyız. Birincisi bu. İkincisi, yatırım mutlaka büyük tutarlarla olur algısından mutlaka vazgeçeceğiz. Bütçemizden eğer günlük 20 lira ayırabiliyorsak 20 lira, 100 lira ayırabiliyorsak 100 lira ayırmayı alışkanlık haline getireceğiz. Eğer herhangi bir beceriniz yoksa o zaman mutlaka bir beceri edineceğiz. Bunun üzerinde gündelik harcamalarımızda, aylık harcamalarımızda bir kaçak var mı? Bunu kontrol edeceğiz ve sınırları tamamen gidereceğiz. Yani belli bir dönem gerçekten sıkı bir politika izleyeceğiz. Başka türlü bunu bir yere vardırmak mümkün olmayacağını zaten biliyorsunuz. Peki bir değer oluşturabilecek bir yöntem buldunuz. Artık küçük de olsa bütçenize göre bir değer arttırabiliyorsanız veya bütçeniz artık yönetilebilir seviyeye geldiyse nasıl bir yöntemle bütçemi yönetmeliyim diye sorabilirsin. Burada çok basit bir kural var. Bu kuralı alışkanlık haline getirip bütçemize uyguladığımız zaman hayatımızın disipline olduğunu ve tasarruf yapabildiğimizi görüyor olacağız. Nedir? 50-30-20 kuralı. Gelirinizin %50'sini ihtiyaçlarınıza, kiranıza, temel giderlerinize harcayacaksınız. Gelirinizin %30'unu ise isteklere yani hobilere, dışarıda yemek yemeye, alışkanlıklara, sosyal ihtiyaçlarımıza harcayacağız. Geriye kalan %20 ise tasarruf olacak. Bunu mutlaka alışkanlık haline getirelim. Tabii bu zaman zaman değişebilir. İlla bu şekilde olmak zorunda değil. Ancak üçlü kuralı mutlaka uygulamalısınız. Zaman zaman temel ihtiyaçlara harcamanız gereken %60 olabilir. İsteklere %20 harcayacaksınız. İsteklere harcamanız %40 ise tasarrufunuz o ay %10 olabilir. Bunda herhangi bir anormallik yok. Bunu düzenli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirirseniz belli bir zaman sonra kaldıraç gücünden faydalanmaya başlayacaksınız. Ne demek? Yani sizin biriktirdiğiniz, bir kenara getirdiğiniz para da artık sizin için çalışmaya hazır hale gelecek. Mesela şöyle değerlendirebilirsiniz. Bugün 100 bin lira elde eden mi daha zengin yoksa 60 bin lira elde eden mi daha zengin? Aslında burada belirleyici olan ne kadar kazandıkları değil. Bunu nasıl yönettikleri ve nerelere harcadıkları. Şöyle bakalım. Mesela 100 bin lira gelir elde eden 95 bin lirasını harcıyor olsun. 60 bin lira gelir elde edense 45 bin lirasını harcıyor olsun. Sadece artık kalan bu 15 bin lira ve 5 bin liraları biriktirdiğimizde 5 yıl sonra birisi 300 bin lira bir birikime ulaşırken birisi 900 bin lira yani 3 kat daha fazla bir tasarrufa ulaşıyor. Şimdi bakalım hangisi sizce daha zengin? Söylemeye çalıştığımız şey hızlı zengin olmak, servet sahibi olmak değil. Bütçenize orantılı bir büyüme gerçekleştirebiliyor musunuz? Gerçekleştiremiyor musunuz? Belli bir bütçeye ulaştıktan sonra yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Genelde toplumsal alışkanlıklara baktığımız zaman belli bir bütçeye, belli bir birikime ulaşan insanlar hemen bir araç alma kararı verir mesela. Nasıl bir araba alması gerektiğini ya da bütçesini nasıl yöneterek bir araba alması gerektiğini değerlendiremez. Ve onun için ödenebilir kolaylıkta taksitler olması yeterlidir. Ama halbuki yıllara sari bir borç getirdiğini, bütçesinde bir dengesizlik oluştuğunun farkına bile varmaz. Burada araç almamamız lazım demek istemiyorum. Araç da bir yatırımdır. Ancak onu alırken de bir kurala uymanız gerekir. Nedir bu kural? 24
%10 kuralı. Yani bir araç alacaksanız mutlaka %20'sini biriktirmiş olmanız gerekir. Ve alacağınız araç taksitleri 4 yılı kesinlikle geçmemeli. Ödeyeceğiniz taksit de gelirinizin %10'unu aşmamalı. Eğer bu şekilde hareket ederseniz bütçenizin geri kalan kısmına yanlış yapmamış olursunuz. Nereye? %20 temel ihtiyaçlarınıza harcadığınız bir bütçeniz vardı. %30 isteklerinize harcadığınız bir bütçe vardı. Eğer taksitler yoğunlaşır, faizler artar ve sizi strese sokarsa kendi isteklerinize yani sosyal ihtiyaçlarınıza harcamayarak, birikim yaparak bir servet sahibi olmak zamanla bıkkınlık verir ve bundan vazgeçeriz. Yani buradan şuna varmak istiyoruz. Bundan sonra ne yapmalısın? Ya da nasıl bir bütçe yapmalısın? Net değerini nasıl çıkarmalısın? Ve bu serveti nasıl artırabilirsin? Kendine bir ay zaman tanı ve bunu 4 eşit haftaya böl. Birinci hafta net değerini çıkar. Varlıklarını, borçlarını kalem kalem yaz. Üzerine düşün. Gelirini hepsini hesapla ve bugün ne kadar zenginsin bir bak. Ve bunu 6 ay sonra tekrar yapmak üzere rafa kaldır. İkinci hafta bütçeni gözlemle. Nasıl harcıyorsun? Neyi ne kadar nereye harcıyorsun? Bunun ne kadarı temel ihtiyaç, ne kadarı istek belirle. Hangileri fuzuli harcama, hangileri değil bunu ortaya koy. Üçüncü hafta sızıntıları tamamen net bir şekilde gör. Yapmasam da olur dediğin şeyler neler? Bunu bir kahvede içmesen olur, bir çay içmesen de olur gibi bir anlayışla kesinlikle bakmıyoruz. Sizin hayatınızda psikolojik olarak ve sosyal hayatınızda da statünüzü de etkilemeyecek şeylerden bahsediyoruz. Yani haftada 3 defa sinemaya gitmek yerine bir defa gidebilirsin mesela. Bütçendeki sızıntıları kesinlikle belirle, nerelerden tasarruf edebileceklerini yaz. Dördüncü hafta bir yatırım hesabı aç ve ilk 1000 lirayı oraya yatır. Bundan sonra da bütçende eğer %20 ayırabiliyorsan mutlaka %20. Ancak temel ihtiyaçlardan sonra kalan paydan mutlaka bir pay ayırarak yatırmaya devam et. Zamanla servetinin sende katlandığını, net değerinin sende büyüdüğünü, hem psikolojinin düzeldiğini hem de birikim yapabildiğini göreceksin. Bu konuda anlatacaklarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.